Merhaba, bugün Afrika menekşesi motifi anlatacağım. Masada gördüğünüz gibi rengarenk motifler hazırlayabilirsiniz. Bu motiflerle çanta, şapka, büstiyer, battaniye, hırka, yelek, aklınıza gelebilecek her türlü örgü yapabilirsiniz. Motifi nasıl yaptığıma geçelim. Bu arada bu benim ilk videom. İllaki hatalarım, kusurlarım olacaktır. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk sıramla başlıyorum. İlk sırada sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. İstediğiniz renkle başlayabilirsiniz. İpimi aldım. Sihirli halka için ipimi iki parmağımın arasına tutuyorum sol elimde. Sağ elimle aldım. Döndürdüm. Halka yaptım. Sağ elimle aldım. Döndürdüm. Halka yaptım. Bunun başka yapılış şekilleri de var. Ama bize küçükken dantelde böyle öğrettikleri için hep aklımda böyle kalmış. İnternette gösterilenler gibi de yapamadım zaten ilk başta. Hep böyle devam ediyorum o yüzden. Aldım, döndürdüm, halkamı yaptım. Tığımı halkanın içinden geçirdim, ipimi aldım. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Tığın başını doladım, halkanın içine girdim, ipimi aldım ve tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İpimi tığa doladım, ikisini birlikte çektim, ikisini birlikte çektim. Yani ikili trabzan yaptım. İpimi doladım, halkanın içinden de geçirdim. İkisini birlikte çektim. Zaten ikili trabzanın mantığı bu. Tığın üzerinde 3 tane ilmek var. İkisini birlikte çekiyoruz. Beş oldu. Bunu baştaki zincirle beraber 16'ya tamamlayacağız. Baştaki 3 zincirde bir ikili trabzan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Buradaki ipimi hiç bırakmadım halkanın içine kaçmasın diye. En sonda ipimi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. İpimi iyice çektim. Şimdi burada en başta 3 tane zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine girip ipimi çıkardım. İlmeğimden geçirdim ve sıra sonunu böyle yapmış oldum. Tekrar yapıyorum. En son sıramız bitti. İpimizi çektik. İlk 3 zincire değil, ilk yaptığımız trabzanın tepesine girdik. İpimizi aldık ve kaydırdık. Burada halka yapıyorum. Motifimi geçiriyorum. Sıkılıyorum. Ve ipimi yeteri uzunlukta kesiyorum. Sonra onları gizleyeceğiz. Gizlemesine göstereceğim zaten. Şimdi ikinci sıra için başka renk bir ip aldım. Ben bir sıraya hep ipimi bağlayarak geçiyorum. Çünkü benim ilk yaptığım motifli hırkam sökülmüştü. Düzgün yapamadığım için. Bir sıraya düzgün çıkamadığım için. İpimi herhangi bir boşluktan girerek alıyorum ve bağlıyorum. Burada ikinci sıraya geçmiş olduk. İkinci sırada burada 16 tane trabzan vardı. Burada da 8 tane üçerli grup olacak. Yani 2 tane ikili trabzanın arasına bir üçlü grup yapacağız. İpimi bağladım. Tığımı geçirdim ve ipimi aldım. Ön tarafa çektim.
İpi de arka tarafta yürütmeye devam edeceğim. 3 zincirle yükseliyoruz. 1 2 3. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Her iki trabzan arasında 3 tane ikili trabzan olacaktı. Yani 1 2, ipimi de arada yürütüyorum ve 3. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada zincir yok. İpimi sağa doladım. 1 2. 2 tane trabzan atlıyorum. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağa doladım. 1 2. Atladım. Sonraki boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu üçerli gruplardan 8 tane olacak. 1 2 3. Arkadan da ipimi yürütüyorum. 1 2 3. Yedinci yapıyorum, 7. grubu. Burada 4 tane trabzanım kalmış. Demek ki doğru araları batmışım. Eksik ya da fazla batmamışım. 1 2 tane atlıyorum. 1 2 3 trabzanım yaptım. Sıra sonunda yine 1 2 3 3 zincire dokunmadan ilk yaptığım trabzanın tepe boşuna girip ipimi kaydırıyorum. Tekrar göstereyim. Üç tane zincirim var. Onlara dokunmuyorum. İlk yaptığım trabzan tepesine girip ipimi alıyorum ve kaydırıyorum. Yine ipimi halka yaptım. Sıkıladım. Ve yeteri uzunlukta kesiyorum. Şimdi 3. sıraya geçtik. 3. ve 4. sırada renk değişimi yapmıyoruz. Burada da boşluklara çalışıyoruz. Boşluklara 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Arada diğer boşluğa geçtiğimizde zincir yapmıyoruz. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Ben bu noktada buradan üst sıraya geçmeden kalan ipimi trabzan tepesinin böyle arka kanadından alarak yürütüyorum. Böyle olunca daha kolay yürüyor iş. Sonrasında uğraşmak zorunda kalmıyorum hem. Sadece dışarıda kalan ipi en son esnetip kesiyorum. Şimdi 3. sırada başka renk bir ip aldım. İstediğim bir boşluktan ipimi geçirdim ve bağlıyorum. Yine alttaki gibi 3 zincirle yükseleceğim ve yükselirken de bu ipi araya yedireceğim. 1 2
tığın başına doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Boşluklara ne yapacaktık? 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan. 2 trabzanımı yaptım. Araya 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 1 2. Diğer boşluğa atlarken zincir çekmiyoruz. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 tane ikili trabzanım yaptım. Araya 3 zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Diğer boşluğa geçtim. 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu 8 tane boşluğa 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanlı yine 8 tane grup yapıyorum sıra sonuna kadar. Gösterirken zor oluyor elbette ama örerken böyle keyifle hızlı hızlı örebiliyorsunuz. Sıra sonuna geldim. Bu sefer sıra sonunda ilk 3 zincirin üçüncüsünün içine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Tekrar gösteriyorum. Sıra sonundayım. Son grubumda yaptım. İlk 3 zincirin üçüncüsünün içine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Bu sırada ip koparmadığımız için devam edeceğiz. Burada yine ortadaki boşlukları kullanacağız 4. sırada da. Bu ortadaki 3 zincirlik boşluklara bu sefer 7 tane ikili trabzan yapacağız. Yine diğerini atlarken zincir yok. 7'li trabzan, 7'li trabzan şeklinde devam ediyoruz. Boşluğu kullanacağım için şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum önce. Sonra da boşluğumun içine kaydırıyorum. Bu boşluğun içine 7 tane ikili trabzan yapacağız. Ama bu ilk başladığımızda 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İlk başlarken 3 tane zincir çektim ve bu 3 zincirlik boşluğa yanına 6 tane daha ikili trabzan yaparak 7'ye tamamlamış oldum. Şimdi diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Böyle 3 zincirlik boşluklara 7 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada son boşluğumun içine de 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bir sonraki sırada ipimi keseceğim. Yine 1 2 3 zincirin üçüncüsüne giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Sıra sonundayım. 7 tane trabzanımı yaptım ve çektiğim ilk 3 zincirin üçüncüsünün içine girip ipimi aldım ve ilmeğimden geçirdim. Yani kaydırdım. Kaydırma yaptım. İpimi sıkıladım. Ve artık 5. sıraya geçebiliriz.
5. sırada bu beyaz kısmımızda altta yaptığımız 7 trabzanın üzerine sık iğne yapacağız. Sonra 3. sırada yaptığımız yerdeki boşluğa gelip bir tane uzun sık iğne yapacağız. Burada hem 3. sırayı kullanacağız hem 4. sırayı kullanmış olacağız. 5. sırada ipimi bağlamıyorum. Aynı sivri halka yapar gibi ipimi aldım. Bir zincir çekip sağlamlaştırdım ve bir ilmek oluşturdum. Burada herhangi bir yedili grubun ilk trabzanına tepesine giriyorum. İpimi aldım. 2 tane ilmeğim var. Tek de çekerek bir sık iğne oluşturuyorum. Tekrar gösteriyorum. Herhangi bir yedili grubun ilk trabzanın tepesine battım. İpimi aldım. Tığda 2 ilmek var. İpimi de arkadan yürütmek için araya alıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Burada 7 tane trabzanın üzerine, her birinin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. 7 sık iğneden sonra bir tane uzun sık iğne yapacağız ve onu da 3. sıradaki bu boşluğa yapacağız. 3. sıradaki boşluğa geldim, battım ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrar yapıyorum. Tığa dolamadım çünkü sık iğne yapacağım. 3. sıradaki boşluğa batıyorum. Arkadan ipimi aldım, uzattım ve bir tane uzun sık iğne yaptım. 3. sıradaki boşluklara uzun sık iğne yapıyoruz. Trabzan tepelerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Her tepeye bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğneden sonra bir tane uzun sık iğne yapacağım. Onu da 3. sıradaki boşluğa yapacağım. Alıyorum, uzatıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine, her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğneden sonra uzun sık iğne geliyor. 3. sıradaki boşluğa battım ve bir tane uzun sık iğne yaptım. Ve her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 3. sıradaki boşluğa bir tane uzun sık iğne. Bu sırada mantığı trabzan tepelerine sık iğne ve 3. sıradaki boşluğa bir tane uzun sık iğne. Hep sık iğne çalışıyoruz ama 3. sıradaki boşluğa biraz uzatarak yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar aynı böyle devam ediyoruz. Sıra sonunda da trabzan tepelerine sık iğne yaptım. 7 trabzan üzerine 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane uzun sık iğne yapmamız gerekiyor. Onu da 3. sıradaki boşluğuma uzatarak bir tane sık iğne yaptım. Ve sıra sonunda yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine ipimizi kaydırıyoruz. Geldim, sıra sonundayım. Uzun sık iğneyi yaptım. Yaptım. İlk sık iğnenin tepesine battım. İpimi aldım ve ilmeğimden kaydırıyorum. Yine sıra sonunda ipimi değiştireceğim için
motifimi geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kestim. 6. sırada üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğneler kullanacağız. Köşe boşluklarını üçlü trabzanlarla oluşturacağız. Şimdi onu göstereceğim. İpimi aldım. Yine ilmeğimi yaptım. Bu sefer ben kendime kolay gelen şekilde, sıra sayısını oturttuğum şekilde yapacağım. Buradaki uzun sık iğneyi tepesine atlıyorum. Yanındakini atlıyorum. Yanındakini atlıyorum. Çünkü bu uzun sık iğneye 3 trabzan gelecek. Buraya ikili trabzan gelecek. Buraya tek trabzan gelecek. Yani çakma sık iğne gelecek. Uzunu atladım. Yanındakini atladım. Yanındakini atladım. Dördüncüye giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan yana 11 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Niye yaptım? Şimdi görmüş olacaksınız. Bu 11 tane sık iğneden sonra hiçbir karıştırma şansınız da olmuyor zaten. Tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan. Uzun sık iğneye 3 trabzan geliyordu. Yanındakine ikili, yanındakine tekli. Bunu karıştırma riskiniz olabilir. Ben çok fazla motif yaptığım için hep elime artık böyle alıştırdım. En başta üçlüyü, ikiliyi, tekliyi geçiyorum. 11 tane sık iğne ile başlıyorum. Sonuna kadar da hiç kafam karışmadan devam etmiş oluyorum. 11 tane sık iğnemi yaptım. Sonra bir tane tekli trabzan, yani 3 ilmeği tekte çektim. Yanındakine bir tane ikili trabzan ve uzun sık iğnenin tepesine üçlü trabzan. Tığımda 3 tane ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar söylüyorum. Burada uzun sık iğneyi atladım. Yanındakini atladım, yanındakini atladım. Yani 3 tane atlamış oldum. Dördüncüden itibaren 11 tane sık iğne yaptım. Sonra tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Üçlü trabzanımız her zaman uzun sık iğnenin tepesine denk gelecek. Arada 3 zincirimiz var. Köşeyi oluşturmuş olacağız. Hem de yine aynı uzun sık iğnenin tepesine geliyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 trabzanın yanına bir tane ikili trabzan, onun yanına da bir tane tekli trabzan yapıyorum. Mantık artık hep böyle devam edecek. 11 sık iğne, tek trabzan, ikili trabzan, 3 trabzan. Araya 3 zincir, aynı boşluğa tekli üçlü trabzan. Yanına ikili trabzan, yanına tek trabzan ve 11 zincir. 11 tane sık iğne. Yanına 11 tane sık iğne devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine 11 sık iğneden sonra tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzana geldik. 3 trabzanımız yine uzun sık iğnemize denk gelmiş oldu. Tabii ben anlatırken böyle yavaş oluyor ama yaparken hızlı hızlı saya saya kolayca motifinizi bitirmiş oluyorsunuz. 11 sık iğnenin yanına bir tekli trabzan, bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine üçlü trabzan yapıyoruz. Uzun sık iğneye köşe yapıyorduk. 1 2 3. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzanın yanına bir tane ikili trabzan, onun yanına bir tane tek trabzan. Sonrasında 11 tane sık iğne.
11 sık iğnenin yanına bir tek trabzan, bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Ben öyle başladığım için sonrasında saymıyorum mesela. Oraya geldiğimde zaten o arada 11 tane sık iğnemi çekmiş oluyorum. Yapmış oluyorum. Bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, uzun sık iğneyi de bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir, aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan, yanına ikili trabzan, bir sonrakine tekli trabzan, sonra 11 tane sık iğne. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra tekli trabzan, ikili trabzan ve 3 trabzana geldi. Üçlü trabzanlarda köşe yapıyorduk. 3 tane zincir, aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan, yanına ikili trabzan ve yanına tekli trabzanla sırayı bitiriyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir sonraki sırada da aynı iple devam edeceğim için kesmiyorum. Bu sırada artık hep ikili trabzan olarak çalışacağız. Yine köşeleri koruyarak. Kaldığım yerde 3 tane zincir çekerek yükseliyorum. Burada boşluğa gelene kadar hepsinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluğa kadar ikili trabzanlarla gelmiş oldum. Şimdi bu 3 zincirlik köşe boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer arada 2 zincirim var. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine her tepeye bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu ilk 3 trabzan tepesi burada. Bunu unutmadan örüyorum. Tekrar boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Biz bu kenarlardan birleştirme yapacağımız için trabzan sayılarının eşit olması da önemli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 tane ikili trabzan yapmışım. Bunu her köşede koruyarak yaparsak birleştirmelerde de tam karşılıklı denk gelmiş olur. Yine tüm tepelere ikili trabzan yaparak devam ediyorum.
Son boşluğuma da geldim. 1 2 trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Kalan trabzanın tepelerini de örüyorum. Buradaki zincire ya da trabzana kaydırarak bitirmiyorum. İpimi yeteri kadar uzattım ve kestim. Bunu da Instagram'da her seferinde göstermeye çalışıyorum. Çünkü birleştirirken trabzan tepelerinin karşılıklı gelmesi gerekiyor ve zincirle bitiremeyiz motifi, o yüzden. Motifin ön yüzündeyim. İpimi yeteri kadar kestim. Burada ilk 3 zincire dokunmuyorum. Burada yaptığım ilk trabzanın tepesi var. Motifimi döndürdüm. Bu tepeye tığımı geçirdim ve ipimi motifin arkasına aldım. Burada amacımız tekrar bir trabzan tepesi oluşturmak. Şimdi bu ipimi aldım. Burada son yaptığım trabzan tepesi var. Burada arka kesik çizgisine girdim. Umarım görünüyordur. Girdim ve ipimi aldım. Böylece bir tane trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Burada artık motif bitirken hem ipimi de gizlemiş olacağım. Buradan ipimi aldım, geçirdim. Artık uygun yerlerden ipimi geçerek hem gizleyeceğim hem de sağlamlaştıracağım motifimi. Arada bir tane zincir çekiyorum ki motifim sağlam olsun. Artık uygun yerlerden, yani ipin dışarıdan görünmeyeceği yerlerden ipimi geçiriyorum. Motiflerde ip gizlemek hem motifin, yani yapacağınız örgünün ömrünü uzatıyor. Giydiğinizde, yıkadığınızda bozulmaması için, ipin tekrar çıkmaması için ipimi, burada kalan ipimi kestim. Buralarda da ipim kalmıştı. Göstermek için onları gizlemedim. Buradaki ipim halkanın kendi ipi. Bunu ilk önce zincirle bir sabitliyorum. Sıkılıyorum. Sonra buradaki halkanın içinden geçirerek gizliyorum. Onu orada sağlamlaştırmazsam sökülür. Zaten benim ilk hırkamın sökülmesinin sebebi de zaten direkt bir üst sıraya alıp öyle arkadan gizlemek olmuştu. İpimi de kısa kesmişim. Artık hep böyle gizliyorum. Örgülerim de daha sağlam oluyor. Burada da ipimi hatta şöyle alayım. Genelde yaptığım gibi yapayım. İpimi buradan aldım. Yine bu aynı renk halkanın içinden geçirdim. Onu zaten yukarıda motifi halka yapıp içinden geçirmiştik. Sıkılamıştık. Bu ip zaten yukarıda sıkılı. Aldım, geçirdim. Ve ipimi kestim. Burada zaten ipimi içinden dolandırarak geçirmiştim. Burası fazladan kalan yer. Onu da kestim. Motifimi esnettim. Burada ilk çektiğim 3 zincirin ipi var. Onu da kestim. Böyle bir motif elde etmiş olduk.
Dediğim gibi motiflerin çok fazla kullanım yeri var. İstediğiniz örgüyü yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi ilk videomdu. Eleştirileriniz olursa, yapıcı, şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu dediğiniz şeyler olursa onları da yorumlara beklerim. Dediğim gibi Instagram'da anlatamıyordum. Çok fazla insan soruyordu nasıl yapıldığını. O yüzden böyle uzun halini çekip böyle daha faydalı olsun diye yüklemek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Instagram'da da bakabilirsiniz yaptıklarıma. İnşallah bu motiflerle de yaptığım şapkaları, büstiyerleri, hırkaları ya da ne isterseniz onunla devam edebilirim. Şimdiden hepinize teşekkürler.